Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel, sevimli, minik, tatlış oyuncağın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün geri kalan parçalarını öreceğiz. Geçen bölümde şu şekilde ana gövde ve gözlerini tamamlamıştık. Şimdi dilerseniz önce şu minik kanatları örelim. Hemen ipimi alıyorum. Alamıyorum. Tamam. Şimdi sihirli halka yapacağız bir tane. Bu arada 0 numara tığ kullanıyorum. Siz dilerseniz başladığımız tığla da devam edebilirsiniz. Ben biraz 0 numaraya alışkın olduğum için daha çok kullanıyorum. 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. İpimi çektim. Ve şöyle ilk ilmeğime tığ ile geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma ile kapatıyorum. Hemen şöyle ilk ilmeğimizi bir artırma yaptım. İkinci ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane artırma yapıyorum. Yani çift. 2 tane çift ilmek ördüm. Tığıma ipimi alıyorum. Yandaki ilmeğe geçtim. İkili trabzan. Aynı yere 2 tane ikili trabzan ördüm. 1 2 tane zincir çektim. Şöyle aradan geçip ilmek kaydırma ile bir kirpik yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 tığıma ipimi aldım. Aynı ilmek içine tekli trabzan örüyorum. Bu şekilde. Şu kalan ilmeklerden birkaç tane sık iğne öreceğim. 3 tane de sık iğne ördüm. Bu şekilde kanadımız 2 tane bu şekilde örelim. Evet, 2 adet kanadımız da hazır. Hemen kenara alıyorum. Şimdi şuradaki ne diyelim buraya saçlarını yapalım. Evet, hemen yatağımı alıyorum. Aslında daha farklı bir model kullanabilirdik. Erkek çocuk oyuncağı olması için. Neyse, şimdi gördüğünüzü anlattığım için her zaman bunu bu şekilde anlatayım. Daha sonra farklı modellerde gelecektir. Hemen şöyle sihirli halkamı yaptım. Başlangıç zincirini, ya bir tane sabitleme zincirini saymayalım. Tekrar gösteriyorum. Sihirli halkamı yaptım. Bunu saymıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım. Tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3. Farklı platformlarda benim tasarımlarım dolaşıyor. Sağ olsun bazı arkadaşlar, büyük kanallar kendi tasarımları gibi etiketleyip, yani onu yazıyorlar, kendi kanallarının tasarım kendi kanallarına aitmiş gibi gösteriyorlar. Tabii ki bu bir emek hırsızlığıdır. Ben de bilirim, yani hiç emek vermeden gidip başkalarının kanalından bakıp örmeyi. Ne diyeyim? Hiç etik değil, hiç ahlaki değil. Tabii ki hakkımızda helal etmiyoruz. Evet, bunu da belirttikten sonra izinsiz hiçbir şekilde farklı platformlarda paylaşılamaz. Evet. Kalan ilmeklerimizi de şu şekilde 1 2 3
ve 4. Sihirli halkamın içine giriyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. İkinci ilmekten itibaren, daha doğrusu ikinci ilmeğe 3 tane tekli trabzan örüyorum. Çünkü tasarım yapmak farklı bir şey. Normal örgüyü örebilmek farklı bir şey. Bir yetenek daha doğrusu. Tasarımcıya saygı gösterilirse tabii ki seviniriz. Çok zor değil yani, izin isteyip etiketlemek, paylaşmak, tarih sahibi şu kanal demek. Bilmiyorum, evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımı ipimi alıyorum. Şimdi doğru. Bu arada birazcık sinirlendim, gerildim. Tasarımlarımı farklı kanallarda görünce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabii ki hukuki olarak biz de telif hakkı için şikayette bulunuyoruz da. Bir tasarım ortaya çıkana kadar kaç kere, yani şu saçın ya bu kısmını, bu da ince minik detayı için ortaya çıkarabilmek adına kaç kere örüp söküyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız. Hakkımızı aramak, korumak. İzleyici zaten her şeyin farkındadır. Doğal izleyicilerimiz her şeyin farkındadır. Kim taklit, kim orijinal şeyler üretiyor. Evet, bu şekilde ördük. İpimi kesiyorum. Şöyle sihirli halkamı kapatıyorum. Evet, buna dikeceğiz. Şöyle parça parça, bakın hiçbir şeye benzemiyor değil mi? O kadar sevimli de durmuyor. Bakın bütün parçaları örüyoruz. Bir de şöyle bitmiş haline bakın. Ufak dokunuşlar. Her biri yemek isteyen küçük parçalar. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle gagasını işleyelim turuncu iple. Pardon. Şöyle gözün bitimine yakın kenardan çıkıyorum. Birkaç kere de şöyle alt kısımdan geçiş yapıyorum. Burada çok fazla anlatılacak bir şey yok aslında. Hani tam bir sayı nasıl verilir onu da bilmiyorum. Burada sarma işlemi uygulayacağız. Şöyle minik dokunuşlarla küçük bir gaga yapacağız. Şu orta kısmını biraz daha fazla saralım.
kenardan bir kere daha geçiyorum. Hemen üst tarafa yine aynı işlemi uygulayacağız. Evet, modum düştü, sesim kısıldı. Tariflerimi izinsiz paylaştıkları için. Ya insan şeye üzülüyor. Yani hiç kimsenin tabii ki rızkına engel teşkil edemez de. Bir sürü emek verip de karşılığında çok oluyorsun yani. Bir teşekkür etmek, bilmiyorum, bir izin istemek, bunlar nezaket kuralları ama bu devirde çok da fazla geçerliliği kalmadı artık bu tür ince davranışların. Ben asla hiç kimseye böyle bir şey yapmam tabii ki. İzinsiz hiç kimsenin bir tasarımını asla kullanmam. Kullanacak olursak da izin isteriz. Yani bu bir erdemdir gerçekten. Teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde sardık ipimizi. Şu arada boşluk kalmasın. Şöyle, yani mavilik gözükmesin. Şuradan da şöyle minicik bir dil gibi olsun. Evet. Minik kuyruğunu örmek için şöyle 6 numara, netleşsin görüntü dedim ama netleşmedi. Evet, şöyle göstereyim. Yine aynı ipimi kullanacağım. Kanatlardaki sayılarla örüyorum. Evet, şöyle minikti bir kuyruğumuz oldu. Hemen sarı ipimi alıyorum. Sarı iple de şöyle bir ayak öreceğiz. Şuradan bize eşlik etsin sevimli bebek Angry Birds'ümüz. Evet, ayak sihirli halka yapıyorum. Tabii tığımı da değiştiriyorum. Evet, ayaklarını yapıyoruz hemen sarı iple. Sihirli halkamı yaptım. 0 numara tığ kullanıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Aslında şu başlangıçta olan zinciri saymayalım. Bir tane daha çekiyorum. 3 tane zincir çektim. 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, sihirli halkamın içine bir tane sık iğne. 1, 2, 3. 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar 1, 2 ve 3. İki adet öreceğiz bu aynısından, parçadan. Evet, bu şekilde bitirdik. İpimi şöyle dikme payı bırakıp kesiyorum. Öncelikle sihirli halkamı kapattım. İpimi de çektim. Şöyle minnak ayaklarımız da hazır. Elimle hafif form verdim. Evet, ayakları da şöyle sihirli halkanın üzerinden itibaren şöyle yan yana dikelim. Evet, şu şekilde kanatları, göz beyazının iki tane ilmek yanından itibaren şöyle göz hizasında dikelim. Evet, şimdi de bu kafasının üstündeki detayımızı dikelim. Evet, bu minik sevimli Angry Birds'ümüz de hazır. Mavi renkle yaptığım için erkek oyuncağı olsun istedim.
Kız için yapacak olursanız şuraya bir çiçek detayı ve şöyle minik kirpikler, şöyle minik bir kaş işlemeyi de unutmayın. Bunun nasıl tüylü olduğunu da soracak olursanız şöyle bir tarağım var. Onunla tüylendirme yapıyorum. Şimdi çok fazla ses çıkıyor. Evet, bir güzel paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beni takip edebilirsiniz. Şöyle yakından bakalım. Evet. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.